Herhangi bir şeyi. Ama herhangi bir şeyi gerçekten kesin olarak bilebilir miyiz? Bu soru günümüzde ne kadar önemliyse inanın 400 yıl önce de bir o kadar yakıcıydı. Hadi gelin 17. yüzyıldan kalma bir metnin derinliklerine dalalım ve bilginin kendisini sorgulayan bu zamansız savaşı birlikte analiz edelim. O zaman en temelden, en sarsıcı yerden başlayalım. Ya bildiğinizi sandığınız her şey ama her şey aslında yanlışsa? Bu sadece kışkırtıcı bir soru değil, felsefenin tam kalbine saplanmış bir şüphe hanceri aslında. Şimdi zihninizde bir sahne canlandırın. 17. yüzyıldan bir diyalog. Karşımızda iki tane zamanın ötesinden gelen figür var. Biri her şeyden ama her şeyden şüphe duyan şüpheci, diğeri ise hakikatin mümkün olduğunu savunan Hristiyan filozof. İşte onların mücadelesi tam olarak bir bilme krizi üzerine. Ve tartışmada ilk darbeyi vuran şüpheci oluyor. Bakın ne diyor? Kim bir şeyi olduğu gibi bilebilir ki? Biz sadece şeylerin yüzeyini ve rengini görürüz. Özü ve bedeni hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Bu sözler şüphecinin bütün argümanının özeti gibi. Bilginin temellerine doğrudan bir meydan okuma. Pekala. Şimdi şüphecinin bu güçlü saldırısını biraz daha yakından inceleyelim. Çünkü amacı çok net. Bilim dediğimiz, bilgi dediğimiz şeyin üzerine kurulduğu bütün o temelleri bir bir yıkmak. Şüpheci resmen cehaletimizin bir envanterini çıkarıyor önümüze ve kullandığı benzetmeler yani gerçekten sarsıcı. Diyor ki biz bu dünyada bir insanın kafasındaki bit gibiyiz, bütünün sadece küçücük bir parçasını görebiliyoruz. Ya da düşünün, duyularımız bizi sürekli aldatıyor. Güneş bize gökyüzünde bir karışık bir nesne gibi görünüyor. Kısacası biz gerçeğin kendisini asla göremiyoruz. Sadece onun gölgesini, dumanını, giysisini algılıyoruz. Şimdi şüphecinin argümanının bizi nasıl bir imkansızlığa sürüklediğini şu örnekle görelim. Önünüzdeki basit bir kağıt parçasını gerçekten bilmek için ne gerekir? Sadece maddesini ve şeklini bilmek yetmez. Onu yapan ustayı, onun aletlerini, bütün hayat hikayesini bilmek zorundasınız. O kağıdın yapıldığı keten tohumunun kökenini, o kağıt yaratılırkenki yıldızların konumunu, hatta Tanrı'nın o kağıt parçası için olan ilahi amacını bile bilmeniz gerekir. Yani bir şeyi bilmek için her şeyi bilmek zorundasınız. Bu kelimenin tam anlamıyla imkansız bir görev. Şüphecinin cephaneliğindeki bir diğer silah da tarihin en büyük beyinlerinin bile birbiriyle sürekli çelişmesi. Şu tabloya bir bakın. Tam bir kaos. Herakleitos'a göre her şey sürekli akıp giderken, Zenon'a göre hareket diye bir şey yoktur bile. Platon için asıl gerçek ideallerken, Epikür için tek gerçek hissettiğimiz şeydir. Ve en ilginci, Anaksagoras'a göre kar siyahtır. Şimdi, tarihin bu devleri bile en temel konularda anlaşamıyorsa, biz sıradan insanlar tek bir hakikate nasıl ulaşabiliriz? İşte tam bu felsefi kaosun ortasında Hristiyan filozof sahneye çıkıyor. Ama onun yaptığı şey şüpheciye sadece hayır haksızsın demek değil, çok daha zekice bir şey yapıyor. Bilmek eyleminin ne anlama geldiğini baştan tanımlayarak bütün tartışmanın kurallarını değiştiriyor. İşte bütün tartışmanın kilitlendiği dönüm noktası dediğimizler tam da burası. Karşımızda iki farklı hakikat standardı var. Solda şüphecinin standardı. Mutlak, neredeyse tanrısal bir her şeyi bilme hali. Bir şeyi bilmek için her şeyi bilmen gerektiğini söylüyor. Sağda ise filozofun çok daha makul önerisi var. Yeterli. Yani gündelik hayatta işimize yarayan, eyleme dökülebilir bir kesinlik. Bir şeyin etkilerini, işleyişini, kullanımını bilmek de geçerli bir bilgidir diyor. Ve filozofun bütün felsefesini özetleyen o cümle geliyor. O küçücük bilgi, eylemlerimizde bize rehberlik etmeye yeter. Yani diyor ki, yaşamak, bir şeyler yapmak, işleyen bir toplum kurmak için her şeyin mutlak bilgisine sahip olmamız gerekmiyor. Bize pratik, işe yarar bir kesinlik yeter. Peki, filozofun en güçlü karşı argümanı ne? İşte bu. Evet, duyularımız bizi yanıltabilir. Uzaktaki bir kule gözümüze pekala yuvarlak görünebilir. Ama işte tam bu noktada aklımız yani muhakeme yeteneğimiz devreye girer. Mantık yoluyla daha yakından inceleyerek bu hataları düzeltir. Kuleye yaklaştığımızda onun aslında kare olduğunu anlarız. Yani nihai yargıç yanılabilen duyularımız değil, onları düzelten aklımızdır. Filozof, işte bu noktada duyusal deneyimle mutlak gerçeklik arasındaki o büyük çatışmayı çözen çok parlak bir ayrıma gidiyor. Gelin şimdi bu iki farklı hakikat türünün ne olduğuna bakalım. Birinci bilgi türü, filozofun deyişiyle hekimin bilgisi. Bu nedir? Bu, şeyleri bize ve duyularımıza göründüğü şekliyle bilmektir.
tamamen pratik ve insan merkezli bir bilgidir. Mesela bir hekim, marul soğuktur ve su kokusuzdur der. Neden? Çünkü biz onları bu şekilde deneyimleriz, bize faydası bu şekildedir. İkinci bilgi türü ise fizikçinin bilgisi. Bu da şeyleri duyularımızdan tamamen bağımsız, kendi özlerinde oldukları şekliyle bilmeye çalışmaktır. Bu daha çok mutlak ve teorik bir bilgidir. Bir fizikçi çıkıp diyebilir ki, hayır, marul aslında sıcaktır çünkü ısıyla oluşur. Ya da suyun bizim algılayamadığımız bir kokusu olabilir. İşte bu zekice ayrım, hem gündelik pratik gerçeklerin hem de daha derin bilimsel gerçeklerin bir arada çelişmeden var olabilmesini sağlıyor. Peki bu yeni çerçevenin, bu ayrımın önemi ne? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Çünkü filozof bu ayrımı bir basamak olarak kullanarak bilgi, bilim ve hatta ahlak için sarsılmaz, güvenilir bir temel inşa ediyor. Gelin bu temelin nasıl atıldığına bir bakalım. Filozof, aklımızın hakikate ulaşma yolculuğunu adeta bir harita gibi çiziyor. Birinci adım. Dış duyularımız bir nesneye algılar, diyelim ki kule yuvarlak görünüyor. İkinci adımda sağduyumuz bu ilk veriyi diğer duyusal girdilerle karşılaştırır. Üçüncü ve en önemli adımda anlama yetimiz devreye girer. Bu veriyi inceler, gözden geçirir ve duyusal hatayı düzeltir. Ve son olarak dördüncü adımda zihnimiz nihai, güvenilir yargıyı verir. Hayır, kule aslında kare. Bu alıntıda az önce anlattığımız fikri çok güzel özetliyor. Diyor ki filozof, anlama yetisi iç ve dış duyuların üzerindedir. Onların verilerini toplar, bir araya getirir ve son merci olarak onlar hakkında hüküm verir. Yani aklımız o kafa karıştırıcı, ham duyusal veriler okyanusunda gerçeğe ulaşmamızı sağlayan biricik pusulamızdır. Ve filozofa göre şüphecinin bütün saldırılarından, bütün o fırtınalardan sağ çıkan tek bir sarsılmaz ilke vardır. O kadar temel, o kadar kesindir ki onsuz düşünmek bile imkansızdır. Nedir o? Aynı şeyin aynı anda ve aynı bağlamda hem kendisi hem de kendisi olmayan olamayacağı gerçeği. Yani meşhur çelişmezlik ilkesi. Ve şunu unutmayalım, bu bahsettiğimiz yeterli kesinlik ilkesi öyle havada kalan felsefi bir laf değil. Gündelik hayatımızın, medeniyetimizin üzerine kurulu olduğu temel direklerin harcıdır. Bilim, bir cismin hareket edebileceği gibi temel kesinliklere dayanır. Ahlak, iyi ve kötü arasında bir ayrım yapabileceğimiz varsayımına dayanır. Hukuk, ortak doğrularımız olduğu kabulüne dayanır. Bütün bu yapılar, işte filozofun savunduğu bu yeterli bilgi temeli üzerinde yükselir. Özetle, bu 400 yıllık diyalogdan çıkarmamız gereken en temel ders, belki de şu. Hakikati bulmak için Tanrı gibi her şeyi bilmemize gerek yok. Akla dayalı, insan ölçeğindeki bir kesinlik, kendi dünyamızı inşa etmemiz için fazlasıyla yeterli. Şüphecinin meydan okuması çok güçlü, evet, ama filozofun buna verdiği cevap, bize anlamlı bir bilgiye ulaşmak için pratik ve işe yarar bir yol haritası sunuyor. Ve şimdi bu 400 yıllık tartışmayı alıp günümüze getirelim. İçinde boğulduğumuz bu sonsuz bilgi ve bir o kadar da dezenformasyon çağında sizin hakikat temeliniz ne? Neyin doğru olduğuna karar verirken dayandığınız şey ne? Bu soru belki de o zamandan bile daha önemli. Ne dersiniz?